Herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Bugün sizlere kaynatmadan eski usul güneşte bekleterek domates salçası yapımını anlatmaya çalışacağım. 140 kilo etli armut biçimi domates aldık ve bunun 100 kilosunu yıkayarak geri kalan 40 kilosunu da kurutarak yaptık. Sağ olsun eşim de yardımcı oldu. Bahçede bir güzel düzen kurduk. Oturarak kovalara domatesleri dilimlemeye başladık. Önce ikiye, daha sonra dörde. Ortasında da beyazlıklar varsa onları da keserek çıkardık. Domates alırken şuna dikkat ediniz. Muhakkak keserek alınız. Ortasında beyazlık olmasın. Biz ne kadar dikkat etsek de bu domateslerde biraz fazla beyazlık varmış. Artık şansımıza. Bu domates torbalarını da poşetçiden aldık. Gayet sert. Doğradığımız domatesleri poşetlere doldurduk. Eskiden bidonlara doldurmaktaydık. Böyle daha kolay. 4 çuvala bu 100 kiloyu paylaştırdıktan sonra her birine birer buçuk fincan iri kaya tuzu ilave ettim. İlk etapta tuzu az ilave edelim. Domatesler birden sertleşmesin. Yumuşamalarını sağlaması için bu poşete koyuyoruz. Ağızlarını sıkıca bağladım. Evin en çok güneş alan kısmına yerleştirdim. Salı günü domatesleri alıp aynı gün doğrayıp bu şekilde beklemeye bıraktım. 3. günden sonra domatesler yumuşamaya başlıyor ve biriken sarı sularını da her gün 3. günden sonra süzdürdüm. Bugün 3. gün. Domatesin bırakmış olduğu su torbaları şişirdi. Hafif de yumuşamaya başladı. Ve suyunu 3. günden sonra süzdürmeye başladım. Geri kalan çuvalları da aynı şekilde süzdürüp ağızlarını sıkıca bağladıktan sonra domatesin asitli suyu yerleri etkilemesin diye tertemiz her tarafı yıkadım. Üçüncü günde dahil 4., 5., 6. günlerde hatta 7. günün sabahında da bu süzdürme işlemini her gün yaptım. Bugün 5. gün, artık kabuklarından ayrılmaya başladılar ve domateslerimiz eridi. Her bir çuvalın içerisine birer fincan daha iri kaya tuzu ilave ettim. Ve sıkıca yine aynı şekilde ağızlarını bağlayıp yerleri yıkadım. Çünkü asitli su etkilemekte. Bugün 7. gün. Düzeneyi hazırladım. Domates sıkıcı gelecek. Her sene Murat Bey ile çalışıyorum. Çuvalların tozu gitsin diye yıkadım. Her yeri yıkadım. Leğenleri yıkadım. Bunlar da bahçemin minik misafirleri. Bir kedi, 2 yavru doğurmuş. Arada onlara bakıyorum. Evet, Murat Bey de geldi. O da düzeneğini yıkadı ve çok kolay üstten boşaltıp makineyi çalıştırdığında bu şekilde kovalara sıkılan salçalar dökülmekte. Eskiden elimizde süzgü içerisinde, gevgir içerisinde sıkmaktaydık. Bir günümüzü alıyordu. Bu şekilde makinede yarım saat bilemedin hemen tamamen bitmekte. Büyük kolaylık.
Terasımda bol güneş alan yere bu salça yapımında kullandığım leğenlerin içerisine yerleştirdim. Tadına bakıp biraz daha tuz ilave ettim. İlk gün hepsinin ağzını tülbent ile örttüm. Geceleri de çatı katına aldım. Çünkü geceleri çiğ yağabilir. İkincisi gün artık bundan sonra örtmedim. Çünkü üzerlerinde hafif beyazlık olabilir. Ve her gün güzelce karıştırdım. Bu kaptaki de rondodan geçtiğim, kahvaltıda kullandığım biber salçası yapımı kanalımda var. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. İzleyiniz derim. 3. gündeyiz. Artık salçalar biraz koyulaşmaya başladı. Bu şekilde artı işareti koyup her bölümü tek tek dikkatlice gözlemleyip herhangi bir toz vesaire konmuşsa onları alıyorum. Manav kasalarının üzerine tülbent serip arada domatesle kuruttum salçaları yaparken. Bunun da yapımı kanalımda var, izleyebilirsiniz. Terastan lif kabaklarımın görünüşü. 4. gündeyiz. Biraz daha koyulaştı. Güneş gören bir balkon ya da terasınız varsa sizler de güneşte bekleyen bu domates salçasını hatta biberle karışık olarak da yapabilirsiniz. Domates, biber, meyve kurutabilirsiniz. Hepsinin yapımları kanalımda var. Açıklamalara linklerini ekliyorum. Ama çiğ yağma ihtimaline karşı geceleyin ya üzerini örtünüz ya da kapalı bir alana alınız. Bu çatı katı gerçekten benim çok işime yaramakta. Bakınız neler var. Yetiştirdiğim lif tabaklarım, büyük emeklerle çıkarmış olduğum örgü kitaplarım, kuruttuğum meyveler, biber, domateslerin hepsi burada beklemekte. Daha sonra topluyorum. Evet, 5. gündeyiz. Yine dışarıya çıkardım. Sabah akşam karıştırmaya devam ediyorum. Önce artı çizdim. Her bölümü daha iyi kontrol etmek için. Konan toz vesaire varsa bunları da topladım. Gündüzleri güneşte bekleterek, geceleyin de içeriye alarak rengi hiç kararmadan kıpkırmızı koyu bir domates salçam 7 gün sonra oldu. Hepsini bir kaba topladım ve diğer leğenleri de tertemiz yıkadım. Salçamı kavanozlara doldurmak için içeriye aldım. Emekli bir resim öğretmeni olarak sizlere güneşte bekleterek önce 7 gün çuvallarda, daha sonra 7 günde güneşin altında bekleterek bir domates salçası yapımını anlatmaya çalıştım. Aslında karışık da yapılabilir kırmızı biberle ama torunlarımın kırmızı biber alerjisi olduğundan ben sadece domates salçası yaptım. Salçanın tuzunu da aşamalı olarak ilave ettim ama biraz tuzunu fazla koydum ki bozulmasın. Karışık yapmak isterseniz önce çuvalların altına biberleri doğrayınız, sonra domatesleri. Güneşte ona göre bekletiniz. Biber biraz geç erir. Yapımı aslında kanalımda var. Linkini ekliyorum. Karışık biber ve domates salçası. Cam kavanozlara kaldıralım. Gördüğünüz gibi rengi asla kararmadı. Kalıp gibi ve kıpkırmızı ve kokusu da mis gibi. Kavanozlara kaldırırken hava boşluğu kalmayacak şekilde üzerinden bastırarak dolduralım. Tamamını doldurduktan sonra da üzerine birkaç parmak zeytinyağı ilave edelim. 100 kilogramdan 10 kilogram salçam oldu. Bu nefesin olsun, N harfi. Bu minik şemsin, tarhanaları bile alerjik yapıyorum özel. Bu küçük oğlum, sevgili oğlum Doğuş'un olsun. Diğerleri de bizim. Biraz da
dünüre gönderirim. Bu salçayı nerede saklayalım? Serin, güneş görmeyen dolap içinde kilerde saklayalım. Üzerlerine de bolca zeytinyağı ilave edelim. Açtıktan sonra da küçük kavanozlara alıp buzdolabında koruyabiliriz. Evet, bugün sizlere güneşte bekletilerek bir domates salçası yapımını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.